Merhaba sevgili Başaklar, hoş geldiniz. Ocak ayına bolluğu, bereketi, neşesiyle sizleri bulsun. Ocak ayı çok verimli, Oğlak Stelyum'un çok yoğun olduğu ve Jüpiter'in etkin bir şekilde karşıtlık yaptığı çok yoğun bir Ocak ayı çalıştıran, azimle hedef noktamızı belirten, diğer yandan o içsel çocuğumuz, sevgi ihtiyacımız, işte ılımlı olmak, şefkat, empati duygularımızı da yoğun bir şekilde harekete geçirecek bir aya merhaba diyoruz. Ve sizler için sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar bu Ocak ayı özellikle 2026'da hedeflerinizi yenilediğiniz, yapmak istediğiniz hobiler, yatırımlar, kişisel gelişimler ve hedeflerinize umutla yaklaştığınız çalışmaları için kolları sıvadığınız bir Ocak ayı olacak. Venüs, Mars, Merkür, Güneş hepsi Oğlak Burcu'nda. Güneş'te cazime etkiler var. Biliyorsunuz Merkür bu ay cazimi önemli, güzel bir noktada çalışacak sizler için yönetici gezegeniniz. Burada Güneş'in kalbinde özellikle Oğlak Burcu'nda çok etkin çalışacak. Çalışmalar, üretkenlik, işler burada yapmak istediğiniz işlere gerçekten odaklandığınız, yaşamda sevdiğiniz konulara odaklandığınız ve burada azimle yapmak istediğiniz konuları ilerletmek istediğiniz bir aya merhaba diyeceksiniz. Ve gelişimi, ilerlemeyi ve fırsatlarla gelen bir ay. Tabii ki öte yandan Jüpiter karşıtlık yapacak. 11. evinizin içinde yerleşmiş vaziyette. Kişiler, insanlar, sosyal durumlar pek çok konuda buradaki sınırlarınızı belirlemeniz çok önemli. İstekler, niyetler evet önemli, kalbimizden geçenler önemli ama öte yandan buradaki abartılı durumlar, göz ardı ettiğiniz durumlar, sınırlarınızı belirlemek bu Jüpiter'in etkisiyle çok önemli olacak. Çünkü Jüpiter burada elinize attığınız her konuyu büyüterek, geliştirerek hareket edecek. Ayın ilk yarısı istediğiniz verimler almak için çok etkin. 3 Ocak'ta Yengeç'te gerçekleşecek Dolunay çok şanslı, güzel imzalar atmak, ilerletmek, yeni insanlarla, yeni kişilerle, yeni hedeflere odaklanmak için kuvvetli, net bir şekilde size sunuyor olacak. 18 Ocak'ta Oğlak'la birlikte gerçekleşecek yeni ayda yatırımlar, para kaynaklarınız, azimle, kararla onları yükseltmek için hedeflere odaklandığınız bir ay sonuna doğru gidiyor olacaksınız. Ayın şöyle günlerine bakalım. 26-27 ayın sonunda Uranüs'le Mars Plüton'la beraber kavuşumu sert etkiler. Bu iki güne çok dikkat. Ayın en şanslı günleri 4, 6, 7, 30 ve 31 Ocak. Ayın değiştirmek, geliştirmek, iş için, başvurular için, konuşmak için etkin bir şekilde Merkür'ün cazimi olduğu 21 Ocak çok iyi. Ve ilişkiler, güzellik, estetik, bakım için 6 ve 7 Ocak'ta Venüs cazimi günlerini kullanmanız çok faydalı olacak sevgili Başaklar. Bu önemli günleri lütfen not edin ve bakın neler getirecek sizlere güzel günler. Hadi şimdi Ay'a şöyle bir bakalım. Hemen 3 Ocak Cumartesi günü Yengeç'te bir dolunayımız var. Şanslı, besleyici, geliştirici, olumlu etkilerle geliyor. Yengeç dolunayı çok güzel. 13 derecede gerçekleşecek ve Türkiye saatiyle tam 13.07'de gerçekleşiyor. Yengeç dolunayı verimli demiştik. Çok etkin, şanslı, büyüten etkilerle geliyor ve karşısında hemen Oğlak Stelyumu var. Ay ile Jüpiter burada kavuşuyor. Önemli güzel iş ve ev dengelerinizde. Evet tabii ki 11. ev, umutlar evi dediğimiz, arkadaşlıklar evi dediğimiz yerde gerçekleşecek sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. 11. evde arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, konuşmanız, burada genişleyen, büyüyen, yapmak istediğiniz hedeflerle ilgili, hedeflerinizi büyüten kişilerle yan yana gelmenizi sağlayacak. Yeni fırsatlar, yeni çevreler, hızla gelişen yeni konulara doğru odaklanıyorsunuz. Ama öte yandan tabii ki bu hem çevrenizi geliştirdiğiniz hem etkinizi arttırdığınız bir noktadayken Oğlak'la beraber asıl kalbinizden geçen, asıl yapmak istediğiniz konulara gelen enerjilere de içsel olarak bakıyor olacaksınız. Yani kendi yaptıklarınızı, yapacaklarınızı değerlendirmesini önce kendi içindeki tercihlerinizi yönetmekle ilgili karşılaşmalar yaşayacağınız bir dolunay. Evet yatırım yaptınız, evet hedeflerinizle ilgili geliştirmek istediğiniz konuya odaklandınız, çalıştınız. Yeni kişiler, yeni dengelere doğru geçiyor olacaksınız burada. Bu dolunay size bunları gösterecek. Çevresel yönden çok destekliyor zaten sevgili Başaklar. İş arkadaşlıkları, iş grupları, aktiviteler, iş insanları, yaşamınızda arkadaşlarınız, dostlarınız, bağlı bulunduğunuz gruplarla çok iyi destekler alıyor olacaksınız. Yabancılar, yeni etkileşimler, yeni hedefler çok aktif olacak bu yengeç dolunayında. Duygular çok artabilir bu süreçte. Çünkü tam 5-11 aksında çalışacak ve siz sevgili Başaklar, yükselen Başaklar için hedeflere giden yolda
Yatırımlarınız ve sevdiklerinizle ilgili gündemler arasında dengeyi kurmakla ilgili çalışacak. Bu sevdiğiniz hobileri yönetmek, arkadaş çevreniz arasında yapmak istediklerinizi, tercihlerinizi ortaya çıkarmak, hobilere öncelik vermek, kendi içinizde çok sayıda insan grupları var. Bunlarla ilgili hedeflerinize bir yanıt bulmak. Öncelikle kendi içinizde çok sayıda insandan ziyade buradaki sınırlarınızı, limitlerinizi belirlemek ve duygusal anlamda burada dengede kalmanız çok önemli olacak. Gerçekçi bir şekilde Oğlak tam karşısında duracak 5. evinizde. Yani hedefleriniz, çocuklarınızla ilgili yapmak istediğiniz konular, çocuklarınızla ilgili sorumluluklar ve yükümlülükler. Diyecek ki hani bunlar evet sosyal çevreye amaçlar, gitmek istediğiniz noktalar belli. Ama içsel olarak ne istiyorsun? Neyi yapmak istiyorsun? Oradaki konuları gör. O içsel ebeveyn dediğimiz Oğlak size bir yandan da sorumlulukları getirecek. Evet, yükselen çevreler, yükselen umutlar ve fırsatlar gelirken diğer taraftan da bunları dengelemeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Diyor ki bütün yollar eve çıkar sevgili Başaklar. Hangi yola seçmeye karar verirseniz verin. Öncelikle kendi iç sesinize, iç otoritenize, içsel ebeveyn dediğimiz oradaki savaşı tamamlamanız çok doğru olacak diyor. Burada bunu tamamlamadan hiçbir zaman emin olamazsınız. O yüzden burada çocuklarınız, sorumluluklar, evet yaşamda bunlar devam ediyor ama hedeflediğiniz noktaya da orada gelen fırsatları değerlendirmek de önemli olacak. Bunu dengelemek çok önemli. İkili ilişkilerde lütfen sezgilerinize güvenin. Burada tamamlanan enerjiler ortaya çıkıyor. Geride bırakmanız gerekenler artık geride kaldı diyor sevgili Başaklar. Buradaki detayları göreceksiniz yengeç dolunayıyla. Sevdikleriniz, çocuklarınız, içsel çocuğunuz, içsel olarak siz ne istiyorsunuz? Bunlarla ilgili çalışmak, tamamlamak, bu konularla ilgili fazlasıyla ilgilenebileceğiniz bir yengeç dolunayı. Sosyal ortamlardan gelecek çok güzel teklifler, sosyal ortamlardaki arkadaşlıklardan gelecek çok güzel bağlar. İşinize ve size katkı sağlayacak çok güzel bağlar içinde olacaksınız. Ama asıl yapmak istediğiniz konuyu lütfen göz ardı etmeyin diyen bir yengeç dolunayı. Para konularına baktığımızda çocuklarınız, masraflar, hobiler, sevdiğiniz işlere yönelmek. Belki burada bir kesenin ağzını açtınız ama burada harcamaları dengelemenizin önemini vurguluyor. Sosyal bağlarla ilgili, ortamlarla ilgili fazlaca düşündüğünüzden masraflar çıkabileceğine işaret ediyor. Bu konuları da yine dengelemek önemli. Sağlık konularına baktığınızda tabii ki ay yengeç olduğu için kadınsal rahatsızlıklar, lenf, rahim rahatsızlıkları, akciğerler, bronşlar bunlar çok etki alanında. Burayı korumak, yeme içme, akciğer, solunum, bağışıklık sistemiyle ilgili bir vurgusu var bu dolunayın. Aynı zamanda spor ve aktiviteler, bunlara yönelebilirsiniz. Burada çok vakit geçirmeye neden olabilir. Yine burayı zorlamamak, kas, adele ve tutulmalara karşı da dikkat etmeniz gereken bir dolunayı işaret ediyor. Güzel bir yengeç dolunayı diliyorum. Bolluğu, bereketi ve güzel hedeflerle, güzel dengelerle size fayda getirmesini temenni ederim. Ve 6, 7, 8 Ocak Güneş, Venüs ve Mars hepsi yan yana olacaklar. Önemli bir kavuşum içindeler. Sizin için 5. eve yerleşecek. Çok güzel. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Çocuklar, sevdikleriniz, burada vakit geçirmek, mesafe koyduğunuz kişilerle ilgili onları yeniden değerlendirmek, yine kişilerle ilgili yeniden bazı konular gündeme gelebilir. Bu alanı düzenleyeceksiniz, yapılandıracaksınız. Oğlak enerjisiyle ne istiyorum, ne için azimle, kararlılıkla çalışmaya hazırım ve aynı zamanda yaşamdan keyif almak ve yatırımlarımı değerlendirmek için neleri göze alıyorum ve çalışıyorum. Bunlarla ilgili çok odaklanıyorsunuz. Yaşamda kimlere bağlısınız? Yine sevgi konuları, aşk, kimle yaşamı paylaşıyorum? Kalbinizden geçenleri yapmak için çok odaklandığınız bir sürede olacaksınız. Bu sürede size yine çevreden çok yeni insanlar, yeni kişiler getirecek. Burayı dengelemek önemli olacak. Dışarıda yaptığınız işler ve içeride istediğiniz konular. Ve 6-7 Ocak Güneş Venüs'le kavuşuyor. Çok güzel Venüs cazimi dediğimiz tam 5. ev. Harika sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Aşk, sevgi, romantizm, uyum, ahenk ne ararsanız gerçekten bugün güzel. Güzellik, bakım, estetik. Sergilemek istediğiniz, sunmak istediğiniz, sosyal medya, yaratıcılık, üretkenlik, konuşmak harika. Çıktığınızda ışıl ışıl parlarsınız. Bunları kullanın. Alım, satım, para döngüleri, yatırım işleri, olumlu günler kullanabilirsiniz. Başlattığınız işler olumlu süreçler içinde ilerleyeceğini gösteren güzel bir kavuşum. Bu güzel ve etkili kavuşum ün, tanınma, başarı, ilişkilerde ılımlı olmak, anlaşmak için çok verimli. Dilek dilemek, manifest etmek, niyet etmek çok güzel. Sosyal medya yaratıcılık için harika, zenginleştireceğiniz günler. Bu günleri lütfen kullanabilirsiniz. Ve 7 Ocak Venüs Mars'ta
kavuşuyor. Oğlak'ta 7 Ocak'taki bu kavuşum çok kuvvetli, tutkulu, arzulu, istediğiniz konuya yöneleceğiniz, burada tamamen ikili ilişkilerle yeni karşılaşmalar, yeni insanlar, yeni hobiler, spora başlamak, geçmişte yaptığınız bir hobiyi canlandırmak bu anlamda çok güzel. Rekabeti seven, oyuncu ve etkin bir süreçte olacaksınız. Çocuklarınızla güzel hobiler, aktiviteler içinde olabilirsiniz. Çok güzel, etkin, verimli bir süreçte olacaksınız. Ve 9-10 Ocak Güneş Mars'la kavuşuyor. Evet, Güneş Mars'la kavuşumu yine sizin için 5. ev. Bu tanıştığınız kişiler aktif olarak çok hareketli insanlar, rekabeti seven, hedef konularınızı geliştirmek için bu insanlarla bir mücadele içinde de olabilirsiniz. Aynı zamanda flört konuları, yaklaşmalar, yakınlaşmalar doğabilir. Kişilerle yan yana gelebilirsiniz. Özgüveniniz çok yerinde olacak sevgili Başaklar. Öte yandan bu kişilerle hani bir tatlı bir sert rekabet içinde böyle tatlı sert şeklinde konuşmalar içinde olabilirsiniz. Bu anlamda da yine Mars'ın o rekabeti seven dinamik güzel etkisini alıyor olacaksınız. İşler için yeteneklerinizi sunmak için muazzam bir yer. Burayı lütfen kullanın. Burada tabii öte yandan sorumluluklar da atayabilir. Bu Mars özgüvenle sergilemek istediğiniz işler için de çok verimli. Burayı lütfen kullanın. Ve 18 Ocak Pazar Oğlak yeni ayı gerçekleşiyor. Türkiye saatiyle 10.53'te gerçekleşecek 28 dereceyle üretken, yaratıcı ve gerçekçi bir Oğlak yeni ayı. Tam bir Oğlak. Her şeyi berrak şekilde göreceksiniz. Sizin için tam 5. eve geliyor. Evet, burada gerçekleştirmek istediğiniz yaşamdaki tüm zevkleriniz, keyifleriniz, yapmak istediğiniz odak noktanız, hayatta size verim katan ve mutlu eden konular. Bunların üstüne çok yoğunlaşıyorsunuz sevgili Başaklar. İyi de ediyorsunuz. Gerçekten burada yeniden yapılandıracağınız bu alanı için çalışacaksınız. Sevdiğiniz kişiler, sevdiğiniz konular, onlara vakit ayırmak. Bu sürede odaklanacağınız konuların hepsi büyüyerek, ilerleyerek giden önemli günlerde olacaksınız. Oğlak burcu yaratıcı, üretken enerjisi en üst seviyede çalışacak. Tazeleneceğiniz bir süreçtesiniz. Tabii burada çocuklarınızın gündemleri de önem kazanıyor. Burada onlarla beraber aktivite içinde olabilirsiniz. Sanatsal yeteneklerinizi onlarla beraber üst oktavları taşıyabilirsiniz. Enerjiniz çok yüksek çalışacak. Sosyal medya, yayıncılık, yazma, çizme, bu gibi alanda işler yapıyorsanız çok verimli. Burada yeni olan konulara ve eski olan konularla birleştirip güzel bir şekilde sunabileceksiniz. İyi bir denge sağlamanız burada size fayda sağlayacak. Burada Satürn tabii ki Neptün balık burcunda 5. evinizde değil, elbette Oğlak burada hareket ediyor ama burada Satürn ve Neptün'ün kavuşumu balıkta önemli konuları arındıracağınız, hangi konuda çalışmanız gerektiği, hangi konularda yeni hedeflere doğru açılmanız gerektiği konusunda çok net, berrak bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak. Kişisel anlamda kararlarınız, detaylar üzerinde düşündüğünüz konularla ilgili arınmalar, sadeleşmeler, gerçekleri görerek ne yapmak istediğinize odaklandığınız bir Oğlak yeni ayı. Çocuklarınız, sevdiğiniz alanlar, yaşamdan keyif almak, o içsel çocuğunuzu beslemek, kalıcı değerler yaratmak burada çok güzel çalışacak. Burada ilk tohumları atacaksınız. Çok önemli bir Oğlak yeni ayı sevgili Başaklar. Burada neye adım atıyorsanız büyüterek, geliştirerek ilerleyecek. Uzun vadede güzel, etkin çalışacak. İkili ilişkilerde yeni kalıcı ilişkilere başlayabilirsiniz sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Çocuklarınızın gündemleri demiştik. Burada kalıcı, güzel, kalbinizden geçenlere yönelik, hedeflere yönelik çok olumlu çalışacak. Tabii ki yazma, çizme, iletişim demiştik, uzun süreli etkiler. Peki para konuları? Para konularında riskli yatırımlara çekilebilirsiniz. Bu konuda lütfen çok dikkat. Ün, başarı, yeteneğiniz artıyor olacak. Yatırım kaynaklarınızla ilgili de belli bir miktar kazancınızda artış olabilir ve bunları değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Burada geçmiş detayları lütfen göz ardı etmeyin. Üzerine çalışmanız gereken, özellikle yatırım kanalları üzerinde detaylara dikkat bırakmanız gereken konularla ilgili. Çünkü burada Başak Apex'te olacak ve o da 29 derecede olacak. Artık bitmiş olan konuları tamamen geride bıraktığınız bir süreç zaten. Burada toprak, emlak, ev almak, evle ilgili konular, toprakla ilgili konular, üzerine uzun vadede çalışacağınız her konuyu verimleştirecek, bereketlendirecek ve ilerletecek. Ekstra masraflara lütfen para konularında bu yeni ayda dikkat. Belli ki bazı paralar geliyor. Kar zarar dengesini iyi oturtmanız gereken bir süre. Bu paralarla beraber ekstra masrafların da artabileceği bir süreye işaret ediyor Oğlak yeni ayı. Sağlık konularında eklemler,
Tabii ki Oğlak Stelyumu Satürn'le beraber. Burada diz, omurga, diş, kemikler uzun süredir kronik rahatsızlıklarınızla ilgili tetikte olabilecek bir sürede olacak. Çünkü Neptün de 29 derecede, sıvı alımları, ilaç alımlarına çok dikkat. Alerjik rahatsızlıklar, bunlar da ortaya çıkabilir. Bağışıklığınızı korumanız gereken bir yeni ay olacak Oğlak'la. Sevgili Başaklar, bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Burada çok güzel atılımlara doğru ilerlediğiniz önemli noktalara işaret ediyor. Odağınız tamamen çocuklar ve yapmak istediğiniz konuları geliştirmek olacak. Tabi burada kendinize yüklenmemek, fazlasıyla dengeleyebilmek olayları önemli olacak. Ve 20 Ocak Güneş Kova burcuna geçiyor. Evet sevgili Başaklar, sizin için 6. evinizin üzerine yerleşecek bir Kova stelyum yerleşmeye başlayacak. Şubat ayında önemli etkilere doğru gidiyor olacak. Ev, iş ortamınız, yaşam alanınız, günlük yaşamınız tamamen değişmeye başlıyor. Bir dönüşüm var. Bir şeyleri değiştiriyorsunuz, düzenliyorsunuz, yeniliyorsunuz. Bunun ilk atılımlarını Güneş Kova burcuna geçmeye başladıktan sonra almaya başlayacaksınız. Belki iş değiştiriyorsunuz, yer değiştiriyorsunuz, yurt dışı konuları, eviniz, işiniz, iş ortamınız, hizmet verdiğiniz rutinlerle ilgili konular tamamen değişiyor. Bu sırada bedeniniz, sağlığınıza lütfen dikkat. Bedeniniz, rahatsızlıklar, bunlarla ilgili de geçmiş rahatsızlıklar varsa burayı düzenlemek, derlemek, arındırmak, temizlemek için de yine değişim, dönüşüm enerjisi aktif olacak. 21 Ocak'ta Güneş Merkür cazimi, Güneş Merkür kavuşuyor. Merkür Güneş'in kalbinde olacak, yönetici gezegeniniz. Sevgili Başaklar, niyet etmek, geliştirmek istediğiniz konulara odaklanmak, konuşmak, manifest etmek, konuşma gücünüz çok yüksek olacak. Neye niyet ettiğiniz çok önemli olacak. Sözcükler sihirdir biliyorsunuz. Çok etkin. Değiştirmek istediğiniz konu, her konuda burada konuşmak, çalışmak, yazmak, iletişime geçmek, hizmet etmek ve hizmet almak. Bu anlamda çok etkin çalışacaksınız. Güzel şifalandıran enerjiler sizlerle olacak. Sizler zaten şifacısınız. Danışmanlık almak, danışmanlık vermek, yaşamınızda etkin kişileri çekmek, mentor olmak, danışan olmak. Burada çok etkin olacaksınız. Yaşamınızı yenileyeceğiniz anlaşmalar ve konuşmalar, güçlü kişilerle yan yana geleceğiniz bir dönemi sembolize ediyor. Dilek dileyin, niyet edin, isteyin sevgili Başaklar. Ve 23 Ocak Güneş Plüton kavuşuyor olacak. Evet, 6. evinizde çok güçlü bir kavuşum gerçekleşiyor. Burada yaşamınıza insanlar çekebilirsiniz. Güçlü insanlar. Her şeyi yenileyecek. İş ortamınızda, ev ortamınızda önemli güçlü bir kavuşum. Burada derin detayları görmenizi sağlayacak. Çok etkin olacaksınız sevgili Başaklar. Özellikle Merkür de zaten kendi evinde, yani 6. evde o düzenlemeler, günlük hayatı arındırmak, şifalandırmak çok müthiş çalışacak. Danışman olabilirsiniz, mentor olabilirsiniz, öğretici özellikleriniz ön plana çıkıyor. Farklı çözümler üretebileceksiniz. Çok verimli. 26 Ocak'ta ve 27 Ocak'ta çok dikkat. Mars Plüton'un buradaki kavuşumu keskinleşecek ve Uranüs'ten sert etki alacak. Bu ne demek? Burada evet etkin olacaksınız ama burada tanıştığınız kişiler, kritik zorlu gündemler, yaralanmalar, kazalar bu gibi etkileri aktifleştirebileceğini gösteriyor. Bunlar genel yorum. Fakat burada haritalarınız farklı çalıştığı için bir yerlerden farklı açılar alıyor olabilirler. O yüzden bu günlere çok dikkat. Bütün burçlar için zaten en kritik günler ama sizin için tabii ki 6. ev günlük yaşamın ta içinde olduğu için buradaki kazalar, yaralanmalar, yıkıcı etkilere karşı dikkatli olmanız gereken bir süreç. Yine hastalıklar, bedeni korumak, bağışıklığınızı korumak önemli olacak bu 2 günde, 26 ve 27 Ocak. Ve 30-31 Ocak sevgili Başaklar, en olumlu günlerden bir tanesine geçiyoruz. Ay ile Jüpiter'in güzel bir kavuşumu var. Burada etkin olacak bizler için ve sizin için de tabii ki bu 2 gün sosyal ortamlarınız, arkadaş ortamlarınız, çalışma arkadaşlarınız, burada güzel, verimli, hedeflediğiniz konularla ilgili kişilerle yan yana gelmek, konuşmak, gezmek, dolaşmak, olumlu fırsatları size getiren çok güzel bir ay kapanışı olacak. Bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin sevgili Başaklar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Belli ki bu ay hedefleriniz ve yapmak istediklerinizle ilgili önemli adımlar attığınız, önemli gelişmeler, umutlar ve vaatlerle yan yana olduğunuz bir ay olacak. Güzellikler getirsin. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.